Herkese iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Welcome everyone. Dersimiz başlıyor. Bu akşam nasılsınız? How are you today? Ben de iyiyim. Teşekkürler. Bazı yeni isimler görüyorum. Herkes hoş geldi. I see some new faces. Welcome everyone. I hope you like it here. Umarım burayı beğenirsiniz. Harika. Bugünkü dersimiz epey önemli. Çok fazla şey hakkında konuşacağız. Çok şey hakkında konuşacağız. Çok fazla değil. Çok şey hakkında konuşacağız. Hoş geldin Lila. Seni görmek çok güzel. Bu ders epey büyük bir ders olacak. Hatta göstereyim eklerimizi. This will be a very big lesson. Let me show you the suffixes. Mesela 4, 8, 10, 12. Bugün 12 tane ek öğreneceğiz. Today we will learn 12 new suffixes. And they are actually very important suffixes. They combine sentences and make a longer sentence. For example, they combine two sentences or two statements by a reason and purpose or reason and result relationship. They sometimes indicate a purpose, like time or correlation or contradiction or preference. I wasn't actually going to include this pair of suffixes, because especially this part, the middle part, is probably consume all of our lesson time. If we have enough time left, we'll also talk about the other masına rağmen, sa bile, maktansa, and mak yerine. And of course, we will start with easy ones. We will start with reason and purpose. We will talk about the dık için. Sonra we will talk about dı sürece, dı zaman, önce, can. Can çok önemli. Can is very important. It's very complicated. Not difficult. I don't want to scare you. But since it's so versatile and it works in many forms, it will be a bit more expanded than the others. Neyse. Şimdi dık için ekimiz ile başlayalım. Let's start with this suffix first. Evet Lila, of course. Not all, but yapabildiğim kadarıyla, anlatabildiğim kadarıyla bütün anlamları hakkında konuşacağız. As much as I can talk about, we will talk about the most of the meanings. Ama önce dık için ile başlıyoruz. We will start with dık için. If you were here last week, you might recognize the basics like the four-way vowel harmony, consonant hardening. These are just the bare basics, just the technical part. All you need to know here is the existence about the other versions. Do, di, do, or also tu, ti, tu. It can be like this. Turkish is agglutinative language, and
it has a vowel harmony and consonant hardening or softening. And like as a special case, it also uses the possessive suffixes, like the possessives. You know, when you say my car, benim arabam, you add an or m at the end, benim arabam. We also add the same suffixes with this. Don't ask why. I don't know why. Ben de neden bilmiyorum. Just the way it is. But when you say because, you use this whole phrase, dığım için. Ben dığım için, sen dığın için, o dığı için, and so on. Şimdi örneklere bakalım. Let's take a look at examples. Onları buraya yazacağım. If you want to join and participate, you can type your examples in the chat. The chat is in the text channel in the thread. Yeah, thank you for the ping. I hope other people can see it now. So buraya yazmaya başlayalım. Let's start writing here. Mesela, I always use this example. For some reason, I find it very easy to explain. Soğuk su içtiğim için hasta oldum. Soğuk su içtiğim için hasta oldum. Soğuk su, cold water, simple, cold water. İçmek, to drink. Hasta, sick. Olmak, to become. So like, since I drank cold water, I got sick. Simple as that. Soğuk su içtiğim için hasta oldum. Evet, doğru Nemo. We will go there. Oraya geleceğiz. I will mention that in the next slide as a delights of Turkish. Soğuk su içtiğim için hasta oldum. If we wanted to add the subject, would it be ben or benim? It would be ben. Ben soğuk su içtiğim için hasta oldum. Ben soğuk su içtiğim için hasta oldum. I think I know why you're asking this, because im is for actually not ben but more like benim. Yes, that's correct. But the pronoun here is ben. But maybe you can see it as an there's one more implied benim. Benim soğuk su içtiğim için hasta oldum. But these pronouns shouldn't confuse you. Ben soğuk su içtiğim için hasta oldum. Başka bir örnek. Ne diyebiliriz? Okula gitmek. Okul, school, gitmek, to go. Okula gittiğim için erken uyandım. Erken, early, uyanmak, to wake up. I woke up early. Why? Because I went to school. Since I went to school, or because I went to school, I woke up early. Okula gittiğim için erken uyandım. Okay, başka bir örnek şöyle diyebiliriz. Türk arkadaşlarım ya da boş ver. Türkiye'ye gitmek istediğim için Türkçe öğreniyorum. Türkiye'ye gitmek istediğim için Türkçe öğreniyorum. Türkiye'ye gitmek istediğim için Türkçe öğreniyorum. This sentence is a bit more advanced, like because it includes mek istediğim için. So gitmek, to go, istemek, to want, but to want to do something. I want to go.
gitmek istiyorum. Türkiye'ye gitmek istediğim için Türkçe öğreniyorum. Maybe some natives can ask you, neden Türkçe öğreniyorsun? Why are you learning Turkish? Then you can answer, Türkiye'ye gitmek istediğim için Türkçe öğreniyorum. Okay? Şarjım bittiği için telefonum kapandı. Şarjım bittiği için telefonum kapandı. Şarjım bittiği için telefonum kapandı. Doğru. Evet. Evet, doğru. Yazalım. Şarjım bittiği için telefonum kapandı. Şarj İngilizceden ya da evet İngilizceden geliyor. İngilizce'de Fransızcadan geçti galiba. Like the charge. Charge. Bitti. Bitmek. To expire, to be over, to run out. Like it doesn't have the battery anymore. It doesn't have charge anymore. So şarjım bitti. Şarjım bittiği için telefonum kapandı. Telefon, phone, like cell phone, more like cep telefonu. Kapandı. Kapanmak. To close, to turn off. Şarjım bittiği için my phone turned off. Müsait olduğum için bu derse katılabildim. Doğru. Yazalım. Olmak ile ilgili örnekler. Müsait olduğum için bu derse katıldım. Müsait olmak, to be free, to be available. Müsait olmak. The müsait part is available. Olmak, to be. So to be available, to be free, müsait olmak. Derslere gittiğim için Türkçeyi öğrendim. Güzel. Derslere gittiğim için Türkçeyi öğrendim. Since I went to lessons, I learned Turkish. Doğru. Neden Türkçe öğrendin? Or nasıl Türkçe öğrendin? How did you learn Turkish? Derslere gittiğim için. Başım ağrıdığı için ilaçları içtim. Başım ağrıdığı için ilaçları içtim. Okay, it is a good time to mention how we say I have in Turkish. In Turkish, when you say I have, we actually say my. Like, I have a car, my car. So, the subject turns into the third singular person. It turns into it. Like, from ben to o. So, that's why we have to say I. O. Başım, benim başım. Yani o ağrıdığı için. Başım ağrıdığı için. Because my head hurts or I have a headache, ilaçları içtim. I took the pills. You can also just say ilaç içtim. İlaçları içtim sounds like you are referring to the specific pills. Like hangi ilaçlar? Doktorun verdiği ilaçlar. The pills that the doctor gave. İlaç içtim is the most default or general form. Okay. Başka son bir örnek alalım. Let's have a final example. Son bir örnek. Nemo'yu bekliyorum şu an. I'm waiting for Nemo.
Çaydanlığım olduğu için Türkçeyi içebilirim. Çaydanlığım olduğu için Türkçeyi içebilirim. Doğru. Çaydanlık, çay, tea, çaydanlık, teapot. Is That's how we say it. Teapot, çaydanlık. And I have a teapot. Benim çaydanlığım var. And now we have to transform. Does that make sense? Or convert this var to olmak. Çaydanlığım olduğu için Türkçeyi içebilirim. İçebilirim. Yes. Çaydanlığım olduğu için Türkçeyi içebilirim. I can drink Turkish tea because I have a teapot. Tamam. Güzel. Bu kadar örnek yeter. That's enough examples. I will delete the final column here. Okay. We could use a negated example. Tamam. Ekleyelim. Mesela dersim ya da okula gitmediğim için sınıfta kaldım. Okula gitmediğim için the me here is our negation. Gitmediğim için sınıfta kaldım. Sınıfta kalmak, to say in the class, which is more like to fail the class, as in to fail the year. Sınıfta kaldım. Okay, I stayed in this class, so I'll have to repeat it. I'll have to do a redo next year. Gitmediğim için sınıfta kaldım. Kitap okumadığım için öğretmen, the teacher, kızdı. Kızmak. I see this common mistake. I know it's silly, but kız can mean girl, but kızmak is a verb. It means to get mad. Okay? They are completely different. They just sound similar. Kız, girl. Kızmak, to get mad. But in the past tense, she was a girl. O bir kızdı. And the teacher got mad. Öğretmen kızdı. It completely depends on the context this time. O kızdı can mean it was a girl, it was a she, or she got mad, or he got mad. There's no connection. That's what I am saying. They just sound similar in the past tense. Kızdı, kızdı. Oh, you mean it that way. Okay. Anyway, okumadığım için. Yes, ma is our negation. Let's do an example with olmak. Mesela param. Param var. I have money. Param yok. These are the normal statements. Param var, param yok. I have money. I don't have money. Now I want to say, like, since I don't have money or because I don't have money, param olmadığı için. Param olmadığı için aç ya da açım. Param olmadığı için açım. I also see this mistake. It's less similar this time. Aç can mean hungry or can mean open in the imperative, like aç. This could mean open it, aç, or I'm hungry, aç, açım. But yeah, people still confuse them. Okay, I planned to mention the olmak at the end, but
We can also talk about it now. Şimdi konuşabiliriz. Önemli çünkü. Because it's important. Like, if you are trying to put a nominal sentence into this dık için structure, as in param var, param yok. There's no verb, there's just var and yok. Now you use olmak. Like, olmak is like a substitute verb. Olmadığı için. Okay? Or you are something. You are hungry. Sen açsın. And aç olduğun için. Because you are hungry. I made my sentence with am is are to be. But when I put this sentence into için, I have to use olmak. Aç olduğum için, aç olduğun için, and so on. Yemek yemediğim için karnım ağrıyor. Doğru. Yemek yemediğim için karnım ağrıyor. Yemediğim için. This is also negative. Şimdi, I want to move to this. Maybe this comparison will make it easy for you to understand, because I assume you must have seen this çünkü as because. In some books, in the beginner books, because is actually çünkü. And çünkü and dık için are basically the same thing. There's no difference in the meaning. The difference is the order of the parts and just the different sentence structure. That's all. Hastayım çünkü soğuk su içtim. Soğuk su içtiğim için hastayım. We are just converting the sentence and saying it from the other side. Neden hastayım? Çünkü soğuk su içtim. Neden hastayım? Soğuk su içtiğim için. Simple as that. Bir örnek daha yapabiliriz. We can do one more example together. We can take an example from our previous table. Actually, let's use this negative sentence, this one. Okula gitmediğim için sınıfta kaldım. Wait, this doesn't belong here. It goes to the other side. Here. Okula gitmediğim için sınıfta kaldım. How can I say this with çünkü? First, I need to mention the result, like the outcome. Sınıfta kaldım. Wait, I need to change the color. Sınıfta kaldım. I failed the class. I failed the year. Why? Çünkü okula gitmedim. Okula gitmedim. Okay? This time, let's do it from the other way. Let's first have a sentence with çünkü. Mesela, Türkçe öğreniyorum. Çünkü Türkiye'ye gitmek istiyorum. I am learning Turkish because I want to go to Turkey. Actually, this order is more simple. I'm learning Turkish because I want to go to Turkey. Now I have to say it from the other order. Türkiye'ye gitmek istediğim için Türkçe öğreniyorum. Okay, there's no difference in the meaning. Hepsi aynı. Sadece cümle yapısı, the sentence structure, cümle yapısı farklı. Okay. Bu basit. This is simple. Peki, zor olan kısım ne? What's the difficult part? This part. First, let's read the first question. Dık için, could we use it for past events only? Past and present.
This is important. Previous examples, we only used the past events, but we can also use the present events. Like you can do something in the present. Mesela you can say oyun oynuyorum çünkü boş vaktim var. I'm playing a game because I have free time. I am playing a game because I have a free time. Boş. Wait, this doesn't go with. Okay, boş olduğu için oyun oynuyorum. Okay. Oyun oynuyorum çünkü boş vaktim var. It can work with the, like they call it the simple continuous tense. We call it şimdiki zaman. I simply call it continuous. So you can use it with present events. It doesn't matter. Hiçbir fark yok. Başka ne söyleyebiliriz? What else can we say? For example, koşuyorum. I'm running. Çünkü özgürüm. Kinda silly, but you will get the idea. It will help you remember. Koşuyorum çünkü özgürüm. I am running because I am free. And how can we say this with dık için? So, the first sentence, this part has no verb, no actual verb, more like. It has the copula, it has the imek. It's a to be sentence, it's a nominal sentence. In that case, I have to use olmak with it. So I have to say özgür olduğum için koşuyorum. Özgür olduğum için koşuyorum. Okay? Tamam, bunlar basit. Past ve present events kullanılabilir. Hiçbir fark yok. Ama gelecek zamanda ne olacak? What will happen in the future tense? In that case, we replace the dık part with acak. If you are at least at the intermediate level, you must have seen acak replacing dık, as in yediğim yemek, the fruit that I ate, yiyeceğim yemek, the fruit that I will eat. It's the same logic. The acak replaces the dık suffix. So mesela okula gideceğim için erken yatıyorum. Okula gideceğim için erken yatıyorum. Now I'm going to sleep early. I'm going to bed early because I will go to school tomorrow. In the future, I will go to school. Almost there, Lila. Neredeyse doğru. Possessives hala var. Evet, possessives im için hala var. But your sentence kind of sounds like you will want to, or you are going to want it in the future. Like you don't want it now, you will want it in the future. İstemek is kind of weird in the future tense. Anyway, but yeah, the technical part technically is correct. Okay, mesela for example, ders çalışmak, to study, ders çalışmak. So how we replace it? Normally I will say çalıştığım için, çalıştığım için, because I am studying or because I studied, but I want to say it for the future, because
I will study. So I replace the dığım part with acağım part. Acağım için, ders çalışacağım için, something, I'm like odamı topluyorum or sessiz bir ortam oluşturuyorum. You can just continue with whatever comes to mind. Ders çalışacağım için, because I will study. Tamam. Sorusu olan var mı? Any questions? I know this is simple. We are starting with the basics. We have a lot of other complicated, more advanced suffixes in this lesson. O yüzden DIktan dolayı hakkında konuşalım. Let's talk about this. DIktan dolayı. This is important, so I want to mention it. DIktan dolayı. What is this called? Underline? This blank part is for the possessives. That's what I didn't include it. Underscore, yes. Underscore, thank you. Alt çizgi, tabii ki. Alt çizgi, like underline. Underline, alt çizgi. Anyway. Burada possessives ekliyoruz. Yani iyilik eklerini ekliyoruz. Also, I don't want to repeat the vowel harmony and consonant hardening every time because this lesson, is kind of for at least intermediate levels. So you are supposed to know about how the harmony works. And I assume we already got used to it. So instead of explaining how it works, I'm only going to show you all the options. So like d dolayı, d, di, du, du, or t, ti, tu, tu. And also with the possessives, in, I, and of course it could be in, or un, or ün. Just depends on the context, depends on the case. And den dolayı. So what is the difference now? Like dık için, dığından dolayı. Actually, there's no difference. The meaning is completely the same. Geldiğim için, geldiğimden dolayı. Gittiğim için, gittiğimden dolayı. Gördüğüm için, gördüğümden dolayı. So instead of filling the table, like one by one, I will just have this gittiğimden dolayı or söylediğimden dolayı or belki baktığımdan dolayı. These are just gittiğim için, söylediğim için, baktığım için. It's just completely the same. Yorgun olduğumdan dolayı yatıyorum. Evet, doğru. Yorgun olduğumdan dolayı. Yeah, basically için is replaced by dan dolayı. Okay, buraya geçiyorum. I'll skip this part. What is difference in that case? Maybe not in the meaning there's no difference, but frequency. Which one is more frequent? And again, this really depends on the preference. I don't know what other natives would prefer. You can use any of them. It depends on your preference. But from what I see, from my experience, dık için is a lot more common. So you can just actually forget about dığından dolayı and always stick with için. This is just my tip. And that's all. And before we move to a new suffix, I also want to mention this. This is kind of important because we also use it this way. We drop için and use the done part. How so? Nasıl yani? Şöyle. Let me show you. Like gittiğimden dolayı. Wait, I will change the color. Bir dakika, rengi değiştiriyorum. Gittiğimden. Simple. You just drop the dolayı. Geldiğimden dolayı. Geldiğimden.
yorgun olduğumdan dolayı, yorgun olduğumdan. So these are again just the same as dan dolayı. And if you ask me, eğer bana sorarsanız benim fikrim için her zaman daha iyi ama dan dolayından daha iyi. Does that make sense? Did you catch that? I will just put them in this order like this. The kitchen is better than just dan dolayı or just dan, sorry. And it's also better than dan dolayı. Dan dolayı is the least common. Dan is a bit more common. And of course, the kitchen is more common. But once again, just my experience and preference. I prefer them this way. And they are simple. They are just actually the same logic, meaning, and conveying the same implication, like reason. Hepsi aslında temelde aynı şeyler. Sadece sebep bildiriyorlar. Neden sorusuna cevap veriyorlar. Mesela neden okula gitmedin? Hasta olduğum için, hasta olduğumdan dolayı, hasta olduğumdan. And in some regions there are some different alternatives. Like there's no limit. There was also this ötürüden, ötürü. This may not be that common, but you may still hear it in some regions. Actually, there was a meme video. It went viral. It said, senden ötürü. Because of you, senden ötürü. Asla mı dedi, aslı mı dedi? Asla. Asla, ikisine demedim. Did I say asla? Neyse. Şimdi mak için hakkında konuşacağız. Mak için bu da aynı şekilde bana bu sefer benim amacımı gösterecek. Mak için will show my goal or purpose. It's like saying in order to. Like I'm doing something in order to do something. The second part gives my goal, my purpose. For example, örnek olarak okula gitmek için evden çıktım. In order to go to school, I left from, there's no from, but in Turkish we say, I left the house. Okula gitmek için evden çıktım. Kitap okumak için kütüphaneye gidiyorum. Ders çalışmak için kahve yaptım. Yapıp içtim, doğru. But I want to keep it simple. Yaptım. Doğru, evet. Maçtan önce ısınmak için you used dan önce, the last week's suffix. Maçtan önce ısınmak için koşuyorum. Evet, doğru. Başka örnek var mı? Başka örnek yazmak ister misiniz? Do you want to write a different example? Ne söyleyebiliriz? Mesela ya da sizi bekliyorum. Tamam. Türkçe öğrenmek
için bu sunucuya katıldım. Türkçe öğrenmek için bu sunucuya katıldım. Doğru. Türkçe öğrenmek için buradayız. Doğru. Türkçe öğrenmek için buradayız. Okay, doğru. By the way, this is not a different form of çünkü. I mean, you can say the same sentence with çünkü, but you will have to adjust the sentence a little bit. Türkçe öğrenmek, like for example, buradayız çünkü Türkçe öğrenmek istiyoruz. Or bu sunucuya katıldım çünkü Türkçe öğrenmek istiyorum. You need to have a few additions. You need to change the sentence a little bit. You can't convert it directly. Islanmamak için şemsiyeni unutma. Doğru. Sanırım bunu söyleyebiliriz. Yeah, there is no difference because also conveys your purpose. Bu sunucuya katıldım çünkü Türkçe öğrenmek istiyorum. Türkçe öğrenmek için bu sunucuya katıldım. The actual different form will be Türkçe öğrenmek istediğim için, but it can replace it. They can be interchangeable. And I want to pay attention to how there's no personal or tense markers here. It's just make için. Like in the English translation, I say, I joined because I want to do it. Each time I mention the person like I, but in Turkish, you don't need to mention it. It inherits the person and the tense from the main verb. Like, Türkçe öğrenmek için buradayız. We are here in order to learn Turkish. Actually, when you put it with in order to, English doesn't also mention the pronouns again, so it matches. Param olacak için işe gidiyorum. Doğru değil. Eğer hatırlarsan Türkçe'de bir şeye sahip olmak var ile söyleniyor. Ve var derken possessive ile söylüyoruz. Ve possessive ile söylediğimiz zaman sahip olduğumuz şey üçüncü tekil şahıs oluyor. In English, that would be like, it's not correct because if you remember, having something is said with var, like param var, and var requires possessives, like benim param var. We are referring to benim param. That's the third singular pronoun, like it. O var, param var, the money, my money. So param olması için, olacağı için. So you can't put için in this context. You can either say para kazanmak için or paraya sahip olmak için. You can't directly put var into this. There needs to be a verb. Derslere gitmek için Discord sunucu üye olması gerekiyor. Derslere gittiğim için Türkçeyi öğrendim. Okay, there's something about the first sentence. Derslere gitmek için Discord sunucu üye olması gerekiyor. Derslere girmek için Discord sunucusuna üye olmak gerekiyor. Maybe. Like, let me write it down.
Şöyle yazayım bir şekilde. Derslere girmek için Discord sunucusu üye olmak gerekiyor. I assume you meant this. Sanırım bunu söylemek istedin. In order to enter the lesson, attend the lessons, like one must be a member of this Discord server. Doesn't Nuri's second sentence mean that I'm learning Turkish in order to go to Turkey? In order to go to these lessons? No, it doesn't mean that. Remember the kitchen? We just did it a few slides ago. The kitchen means because. Because I went to lessons, I learned Turkish. Oh, the second, yeah, it adds context. It's not related, it's a different one. Yeah, don't confuse the kitchen and my kitchen. Just in simple words, the kitchen is because, as in, I did something because of something. There's a reason I did it. My kitchen, I'm doing something or I did something because I had a goal. I did it to achieve my goal. Okay. Şimdi önce Gigabay'i bekliyorum. Ondan sonra diğer slayda geçeceğim. Bahsetmemiz gereken önemli bir şey var. Sanırım Gigabay yazmaktan vazgeçti. O yazıyor. Tamam. Tamam. O zaman şimdi bunun hakkında konuşalım. Let's talk about this. This is important. Like if you remember the kitchen, I mentioned it's for past and present and that you need to replace it with ArAk. Like acağı için, gideceğim için. If you remember this. In this slide, there's nothing like this. Because it inherits the meaning from the main sentence every time. If your goal is in the future, you are doing something, or like if you are going to do something in the future, or in the past, your goal was also in the past, or your goal is in the future. Mak için inherits the same tense, the same person. Okay? Like, when you say mak için, the same person we are talking about. But how about a different person? Like, so far I said, I will write it so we can have a better, clearer understanding. Kitap okumak için kitap aldım. This simply means I bought a book in order to read it. In order to read it. Kitap okumak için kitap aldım. Okay? I bought it and I will read it. But if I want someone else to read it, how will I say this? For a different person. This time I need to put possessives. Kardeşimin kitap okuması için kitap aldım. Kardeşimin kitap okuması için kitap aldım.
I bought a book for my brother or sister to read. I bought a book for my brother or sister to read. Okay, or babamın yemesi için yemek yaptım. I will also write the normal form like yemek yemek için yemek yaptım. This is kind of silly. I made food to eat it, but I made food for my dad to eat. If you include a different person, you need to mention this with possessives. If you don't use the possessives, the make için will inherit the person. Like I will draw it. Like yemek yaptım. Ben yaptım. Ben yemek için. It will inherit this here. But if you are talking about a different person, then you need to mention them with possessives. Like if I say bizim uyumamız için oda hazırladı. Bizim uyumamız için oda hazırladı. She prepared a room for us to read. And the normal form would be uyumak için bir oda hazırladık. We prepared a room to sleep. Anlamamız için Ranfree ekleri anlattı. Evet, doğru. So, yes, mak için inherits the person. If you want to mention a different person, you will use the possessives. Like bizim uyumamız, our sleeping. Okay, tamam. Umarım anlaşılmıştır. I hope this is understood. So, şimdi mak üzere hakkında konuşalım. We were talking about mak için. Let's talk about this. Mak üzere. It's completely, actually not completely, but mostly the same as mak için. So I will just replace the same examples. Like we had okula gitmek için, okula gitmek için. So it will become okula gitmek üzere. Çalışmak ya da ders çalışmak için, ders çalışmak üzere. Okay, simple. So I'll skip this part. But what about the differences? Wait, this should be deleted. Wait, let's first talk about this. What about the differences? Like, what is the difference between mak için and mak üzere? Are they completely interchangeable? I really don't like this question because I really can't explain the difference. There is no single, like, simple answer to it. In some books, especially in this book, İstanbul Yabancılar için Türkçe book, the distinction is made with this. Mak üzere is used when the realization of the action doesn't depend on the person, which is like, what? What does it mean? I don't know. But my take is, my understanding is, when the goal doesn't depend on you. Like, you have a purpose, you have a goal, and sometimes it depends on a lot of other factors. You can't directly choose it. In that case, you will have to use mak üzere. For example, mutlu olmak için çok çalışmam lazım. Mutlu olmak üzere çok çalışmam lazım. Which one will I say? In order to be happy, I need to work a lot. Being happy doesn't depend on working a lot.
There are a lot of other factors. You can work a lot, you may not have luck, so you may still fail. So the realization doesn't depend on you. So you need to go with üzere. Kilo vermek için spor yapıyorum. Kilo vermek üzere spor yapıyorum. And again, losing weight depends on a lot of factors, but you may still be confused. This can still be weird. My tip is just stick with için. Don't worry about mak üzere, because in the colloquial speech, mak üzere is not even used. You must see it as a set phrase for public announcements or some dramatic expressions, like a public announcement. The bus departuring. Otobüs İstanbul'a varmak üzere yola çıktı. Okay, simple. And just that. You can hear this from a loudspeaker. Like, I can almost guarantee that you will never hear a person saying mak üzere. It really sounds weird on a personal context. Or sometimes there are some expressions like this, never again. You might hear this in movies. Bir daha dönmemek üzere gidiyorum. Very dramatic. We like being dramatic. That can be used. So this expression can be normal. It can be natural. Okay, so all I am saying, all I can recommend here is maybe there's a difference between mak üzere and mak için. It's not easy to figure out. It's not easy to understand. So stick with için and keep an eye on some certain cases. That's all. Could we see mak üzere as formal version of mak için, perhaps? I want to say yes, because there are other formal cases where mak için is also used. Mak üzere is not always formal. It could be formal. It could be used in a formal context, but mak için is also formal enough. So no, I wouldn't replace it with mak üzere just because it's formal. Okay, so yeah, that's just what I can say about the difference between these two suffixes. I really scanned through all the books that I had. There's no clear explanation other than this part, which still doesn't help, in my opinion. So it's one of the things you will have to accept and keep, as a certain phrase. Okay, tamam. I'm taking a look at the book again to see if there's something worth mentioning. No, like, wait, can only show the realization purpose of the verb via the targeted verbs. Mutlu olmak için emek vermeliyiz. Mutlu olmak üzere emek vermeliyiz. What? It really doesn't help. Okay, I'll adjust this part a little bit. I misremembered the definition. I'll change it to this. This verbal adverb can only show the realization purpose of the verb via the targeted verbs. Now this even makes it like worse. It really doesn't help.
Is there anyone who understand what that means? Bunun ne anlama geldiğini anlayabilen var mı? And this is the example from the book. Mutlu olmak için emek vermeliyiz. Doğru. Mutlu olmak üzere emek vermeliyiz. Yanlış. Mutlu olmak bizim elimizde değildir. Okay, so like if it doesn't depend on you, saying üzere is wrong. You need to say için in that context. So again, I'll really skip that part. It really doesn't help. And I just really recommend using mak üzere, actually not even using it. You should probably always stick with mak için, but sometimes you might hear mak üzere. In that context, you will know, you will have an idea. Okay, tamam. I want to skip this part, so buraya geçeceğim. Doğru. Negative olunca, when it's the negative construction, it's a bit more natural. Mamak üzere, gitmemek üzere, yapmamak üzere. The negative has a unique meaning. It means never again. Like, if you stick with the definition, not coming back is actually in our hands. Like, it's in our control. It depends on you. So, üzere should be wrong. But we can still say it. Tamam, şimdi geçiyorum. Let's forget about this.